Herkese merhaba arkadaşlar, ben Süleyman İhsan, Pokemon TV Türkiye'ye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, uzun zamandır aklımda olan bir projeyi sizler için gerçekleştirdim. Şu an beta versiyonundayız arkadaşlar. Bu daha çok ilerlemesi gerekiyor. Şu anda en basic halinde, en temel halinde. Ama bu haliyle de kullanabileceğinizi düşündüğüm için bu projeyi başlatıyorum arkadaşlar. Projede İlerleyen dönemlerde hatalar olur, bir şeyler olur. Yine bana ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki WhatsApp grubundan bana ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde projede bir bölüm daha var arkadaşlar. Orayı da anlatacağım. Oradan da bana bug'ları, hataları falan gönderebilirsiniz. Evet, projenin adı arkadaşlar Go Find Trainer. GoFindTrainer.com adresine girdiğinizde sizi böyle bir site karşılıyor arkadaşlar. Buradan isterseniz sign in Google yapabilirsiniz. İsterseniz kendi e-mail adresinizde falan da kayıt olabilirsiniz. Bu sitenin temel amacı ne? Bu sitenin temel amacı bölgenizdeki Pokemon Go oyuncularını bulabilmeniz arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca bir göstereyim. Ben siteye şu anda kendi üyeliğimle giriş yaptım. Bu yüzden şu aşağıdaki admin panel kısımları sadece bende görünüyor. Sizde görünmeyecek bunlar arkadaşlar. Siteye üye olduktan sonra sizin karşınıza büyük ihtimal şöyle bir sayfa gelecek. Bu sayfada edit diyerek şurada bilgilerinizi girebilirsiniz. Bakın Facebook URL'niz, işte Instagram URL'niz, Discord URL'niz, X URL'niz, adınız, telefonunuz. Bu telefon numarasını şu an hiçbir yerde göstermiyorum. Göstermek gerekecek bir durum yok şu anda. Ama ileride lazım olursa diye koydum arkadaşlar. Burayı sevliyorsunuz. Daha sonra aşağıdan yine edit diyorsunuz. Oyun içi nickname'iniz, takımınız, işte level'iniz ve arkadaşlık kodunuzu yazıyorsunuz arkadaşlar. Burayı tamamladıktan sonra da şurada Friend Fight bölümünde arkadaşları arayıp bulabilirsiniz. Bir deneyelim mesela. Yağız desem, bakın Yağız varmış zaten şurada. Yağız diye denedim. Search'e tıkladım, görüyorsunuz Yağız geliyor. Bu neden önemli bir şey arkadaşlar? Bunu şu yüzden yaptım. Nickname üzerinden arama şu anda çoğu sitede yok. Herkes hani şey üzerinden veriyor. Buradaki amacımız şu. Mesela birisiyle lucky oldunuz. Lucky olduktan sonra o kişiye erişemiyorsunuz. Veya raid'den falan bir yerden eklediğiniz zaman o kişiyi bulamıyorsunuz. Geleceksiniz buraya, arayacaksınız. Diyelim bu arkadaş var sizde. Onunla bir arkadaşlık isteği göndereceksiniz. Gönderdikten sonra o da kabul ederse buranın bir chat bölümü var. Chat bölümünden onunla yazışmanızı sağlayacak. Yani bunun amacı sizin Pokemon Go oyuncularıyla bir şekilde iletişimde olmanızı sağlayabilmek arkadaşlar. Buraya tabi bu siteye ne kadar çok kişi üye olursa o kadar çok kişi burada listeleneceği için hani siz de oynayan arkadaşlar varsa, gruplar varsa çevrenizde yayın bunu arkadaşlar. Siz yaydıkça o dilden dile yayılacak ve daha çok kişi erişmiş olacak. Sırada geldi Radar Map'e geldi. Radar Map sizin bulunduğunuz konumu tespit edip o konumdaki diğer oyuncuları görmenizi sağlayan bir harita diye planladım arkadaşlar. Tabii bunu bilgisayardan değil de cep telefonundan yaparsanız daha iyi, çünkü onun GPS'leri çok daha iyi olacaktır. Şimdi bakın, izin ver dedim. Benim konumumu tespit etmeye çalışacak ve benim gördüğünüz üzere tespit etti şu anda, ama yanlış tabii ki. Ben burada değilim. Ben Anadolu yakasındayım. Bu niye böyle yanlış? Mobilde böyle göstermesinin nedeni arkadaşlar, sizin internetinizin çıkış olduğu santraller üzerinden bir konum belirliyor. Ama mobilde net o GPS verisi üzerinden aldığı için konum GPS verisi üzerinden daha iyi oluyor arkadaşlar. Bu yüzden hani burada çok net bir şey görmeyebilirsiniz, ama dediğim gibi mobilden denerseniz çok daha net olur. Buradaki amaç arkadaşlar, bu bölgede oynayan diğer oyuncuları da tespit edip yani onları görmeniz ve üstüne tıkladığınızda ona arkadaşlık isteği gönderebilmeniz. Burada bazen üst üste binmeler olabilir. Bunun için de şöyle bir özellik koydum. Show Me kısmını kapatırsanız, kendinizi çıkartırsanız haritada göstermezsiniz kendinizi ve diğer oyuncuları da görebilirsiniz arkadaşlar. Show Me açarsanız da kendinizi görebilirsiniz. Zaten şu sağ üstte de görüyorsunuz, şu kadar oyuncu, çevrenizde şu kadar oyuncu bulunuyor tarzında bir yazı da var. Dediğim gibi bu daha geliştirilebilir. Aklınıza fikirler gelirse bunları da yazarsınız arkadaşlar, ama şunu unutmayın, oyun içinden direkt data çekemiyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. O diğer hani data çeken kaynaklar ise onların farklı bir altyapıları var ve o altyapıları kullanmak istediğinizde sizden satın almanızı istiyorlar. Satın alırsak da çok fahiş paralar istiyorlar arkadaşlar. Hani bu yüzden bu şekilde yapamayız, ama farklı yöntem, başka bir yollar falan bir şeyler deneyebiliriz. Aklınıza gelen fikirler varsa da onları deneyebiliriz arkadaşlar. Yine solda bir tane roadmap görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim sitenin ilerleyiş tarzını anlatacak size. Şimdi roadmap'e tıkladığınızda gördüğünüz üzere beta versiyon 0.01 demişim arkadaşlar. Tespit edilen hataları ve onlarla ilgili çözümleri gösteriyor arkadaşlar. Yani şöyle mesela mobil optimizasyonla ilgili hatalar görmüşüm arkadaşlar.
Bunları buraya yansıtmışım ve tamamlanmış bu. İşte şimdi ne var? Mesela üyelik sonrası takım bilgisi girmekte bir hata varmış. Bunu planlamışım. Daha bitirmemişim ama planlanmış olarak görünüyor. Mobil chat tarafında da bir sıkıntı varmış. Onunla da ilgili bir düzenleme yapmışım arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde böyle tespit edilen hataları bu şekilde buradan da takip edebileceksiniz. Hangi hata var, nerede var, düzenlendi mi, düzenlenmedi mi falan bu şekilde de görebileceksiniz. Yine My menü altında My Profil dediğimiz yer sizin profiliniz. Profil bilgilerinizi buradan değiştirebiliyorsunuz. My Map dediğim yer en önemli kısımlardan bir tanesi bu arkadaşlar. My Map çok önemli. Neden önemli olduğunu da göstereyim size hemen. Bu harita sizin için niye önemli? Bakın bu haritada şu sağ üstte bir konum işareti var. Buna tıklayarak mesela siz diyorsunuz ki ben şu bölgede şu parkta çok takılıyorum diyorsunuz mesela. Şurada bir yerde ben çok takılıyorum diyorsunuz. En çok burada geziyorum diye böyle notunuza giriyorsunuz. Bu parka işaret koyuyorsunuz buraya. Tamam. Veya başka bir yere de işaret koyabilirsiniz. İş yerim mesela dersiniz mesela. Atıyorum. Bunlar tamamen farazi. Siz ne isterseniz onu yazarsınız. Bunu yazdıktan sonra mesela bir rotanız var. Bir gezdiğiniz, sürekli gezdiğiniz veya mesela galar kuşları için sürekli gezdiğiniz bir konum var. Şu line çizgisine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Başlıyorsunuz işaretlemeye. Bu şekilde işaretliyorsunuz ve işte her gün kuşları arıyorum deniz. Kaçta saat 5:00'da gibi veya 5 değil 17 diyelim hani öğleden sonra 17 gibi her gün o saatlerde arıyorum dediniz, burayı böyle çizdiniz veya bir bölge işaretliyorsunuz. Şöyle onu da göstereyim. Şu şekilde şu bölgeyi işaretledik. Burası nedir bizim? Mesela raid alanı. Yani raid alanın. Sürekli raid yaptığınız o bölgeyi de bu şekilde işaretliyorsunuz. Peki bunlar sizin için niye önemli arkadaşlar? Hemen onu da göstereceğim size. Bir arkadaş, yani buradan bir kişiyi buldunuz veya bir arkadaşınızlasınız. View profil kısmına geldiğinizde gördüğünüz üzere o kişinin QR kodu geliyor, arkadaşlık kodu geliyor. Buradan hızlı bir ekleme yolu geliyor. Ve o kişinin nerelerde takıldığını size gösteren bir harita var. Az önce işaretlediğiniz tüm o veriler buradaki haritaya da düşüyor. Ne oluyor? Siz o arkadaşın nerelerde takıldığını görebiliyorsunuz. Nerelerde oynadığını görebiliyorsunuz. Eğer saat veya başka şeyler de belirttiyse, atıyorum az önce ben dedim ya saat 17'de bu bölgede kuş arıyorum dedim ya. Saat 17 gibi giderseniz o bölgede belki onunla karşılaşabilirsiniz. Böyle de bir şans verdim size arkadaşlar. Şuradan aslında benim profilimi göster diye bir link eklersek güzel olur. Bekleyin, geliyorum. Evet arkadaşlar, geri geldim. Şimdi şuraya şöyle bir public profil diye bir buton ekledim. Bu geçici bir buton. Bunun tasarımının üzerinde biraz daha uğraşırım. Öyle hızlıca bir ekledim. Buraya tıkladığınızda kendi profil sayfanızı da bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Maymap tarafında ufak bir hata var. Onu size göstermeyi unutmuşum. Şimdi burada mesela konum eklediniz. 2 dedim. Mesela bu line'ı bitirmek için son noktaya 2 kere tıklayın arkadaşlar. 2 kere tıklayınca bu geliyor. Şimdi bunları böyle ayarladıktan sonra sağda save changes var. Bunu yapmanız lazım arkadaşlar. Bunu yapmazsanız kayıt altına almıyor. Bunu kaydetmeniz lazım. Sonra My Profil'den bir daha profilimize bir bakalım. Gördüğünüz üzere başka bir kullanıcı sizin profilinizi izlediğinde sizin neler yaptığınızı, bölgelerinizi ve line'larınızı, yollarınızı, rootlarınızı falan görebiliyor arkadaşlar. Points'leri kapat, rootları kapat, araya gör. Yani bölgeleri gör. Rootları aç, sadece root'u gör gibi. Burada da yukarıda tablar var, butonlar var. Butonlara basarak da onları görebilirsiniz. Bu özellik dediğim gibi bence çok güzel bir özellik. Yani ben yaptım diye söylemiyorum ama bence güzel bir özellik oldu. O bölge, o kullanıcının hangi bölgelerde takıldığını böyle görerek yarın öbür gün onunla bir iletişime geçmek istediğinizde o bölgelere gidersiniz. Onunla denk gelme şansınız daha da artacak arkadaşlar. My Friends, dediğim gibi Friends arkadaşlarınızla ilgili bölüm arkadaşlar. Arkadaşlık isteği gönderdiniz. O kişi de sizi kabul ederse My Friends bölümünde geliyor. İşte Request'ler bölümünde arkadaşlık isteği gönderdiğiniz kişiler oluyor. Bloklar bölümünde engellediğinizler oluyor. Mesela My Messages bölümünde arkadaşlarınızla muhabbet edebiliyorsunuz. Buradan ona mesaj yazıp ona gönderebiliyorsunuz. Yeni bir sohbet başlatmak için chat kısmında arkadaşlarınız listelenecek. Oradan başlatabilirsiniz. Muhabbet üstüne tıklayarak yeni muhabbet başlatabilirsiniz. Böyle de bir chat online sohbet etme bölümü koydum arkadaşlar. Ki bence en önemli nokta bu. Çünkü Pokemon Go oyununda böyle bir özellik yok. Yani online kullanıcıyla iletişime geçebileceğimiz bir özellik yok. Campfire denilen bir uygulama yaptılar. Bu uygulama maalesef bizim ülkemizde çalışmıyor. Şimdi adamla
lucky oluyorsun, arkadaş oluyorsun, adamla iletişime geçemiyorsun. Ki bu sistemin de çıkış noktası burası arkadaşlar. Lucky olduğunuz kullanıcıyı gelip burada aratıp hani onunla iletişime geçeceğiniz bir yapı kurmak aslında. Dediğim gibi bu sistemi ne kadar çok kişiye önerirseniz, ne kadar çok arkadaşınıza yayarsanız, kaç tane grupta paylaşırsanız bu sistem o kadar büyür. O kadar büyüdükçe de siz diğer oyuncularla da online iletişim etme, online iletişime geçme şansını yakalamış olursunuz arkadaşlar. Bu sistemin en önemli özelliği, yani temel özellikleri bunlar arkadaşlar. Daha sonra ilerleyen günlerde bunlara belki raid organizasyon sistemi de kurabiliriz. Belki ilerleyen günlerde buraya takas sistemi de kurabiliriz. Yani Pokemon'u yazarsınız. Arıyorum Pokemon'u. Bu Pokemon'u verebilecek kullanıcıları listeler. Onunla direkt iletişime geçersiniz. Belki böyle bir şey de yapabiliriz. Tabii bu ilerleyen günlerde yapılacak şeyler arkadaşlar. Son olarak göstermediğim My Box kısmı var arkadaşlar. Burası da şu açıdan önemli. Sistemde mesela bir sıkıntı buldunuz, bir şey buldunuz, bir gözünüze hoş gelmeyen bir durum oldu ya da ne bileyim atıyorum bir hata tespit ettiniz. Report yapıyorsunuz arkadaşlar. Sohbette hata. Kullanıcı bana küfretti, engelledi ama küfür için bir sansür mesela özelliği olması gerekiyor. Sohbete sansür filtresi. Mesela böyle bir şey yazdınız arkadaşlar. Bunu siz submitlediniz. Bakın report edildi diyor. Report edildi. Bu benim önüme düşecek. Buraya geldi. En üste geldi. Dedim ki bu güzel bir şey. Güzel bir fikir. Ben bunu beta'nın, hatta şöyle yapalım. Yeni bir şey daha göstereyim ben size. Ben dedim ki bu planlanan bir beta, bu açık beta, tamam mı? Yani açık beta demek şu anda aktif olan. Bunu da sonraki sürümlerde yapacağım demek istediğim zaman da planlananı geçiriyorum. Bunu dedim ki tamam, ben bunu kabul ediyorum, bu güzel ama bunu nereye atacağım? Planlanana atacağım. Ne oldu? Planlanan içine geldi. Hani bunun da planlı diye kurdum. Böylece planlanmış olarak kalıyor şu anda. Siz mesela kendi roadmap'inize girdiğinizde de aktif olanı, açık olanı görebildiğiniz gibi planlananı da görebiliyorsunuz. Yani aslında bir bug'ın tahmini olarak ne zaman düzelteceğini de bu şekilde görebileceksiniz arkadaşlar. Durum bu arkadaşlar. Yani böyle bir sistem ihtiyacımız vardı bence. Bunu da kurmaya başladım. Dediğim gibi siz bunu ne kadar yayarsanız, ne kadar kişiye iletirseniz bizim için bu çok güzel olur. Çünkü bu sistem ne kadar çok yayılırsa içeriye o kadar kullanıcı kayıt olur. O kadar kişi kayıt oldukça hani aradığınız kişiyi bulma şansınız da artar. Böylelikle hani daha çok kişiye erişip sistemin daha aktif kullanıldıkça da diğer kişilerle daha çok organize olma şansını elde edebilirsiniz. Evet, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sistem hakkındaki tüm düşüncelerinizi de aşağıya yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.